Birçok yörede farklı isimle adlandırılan, kendi memleketimde hinger olarak bilinen patates mantısı tarifi paylaşıyorum sizlerle. 1 su bardağı un, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. Un ve yumurtayı karıştırıp hamuru toparlamak için yarım çay bardağı su ekliyorum. Sert kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Hamuru toparladım, yoğurdum. Patatesle iç harcı hazırlayana kadar hamur dinlenecek. 300 gram patates kullandım. Patatesleri soyup birkaç parçaya bölüp doğruyorum. Doğramış olduğum patatesleri tavaya aldım. 1 çay bardağı su ekledim. Su kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağı kıstım. Kısık ateşte patatesleri haşladım. Haşlanan patateslerin fazla suyunu süzdüm. Patatesleri ezdim. Tavaya zeytinyağı. İnce doğranmış 1 tane orta boy kuru soğan. Yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber. Ezilen patatesler. Patatesle iç harç hazır, soğumaya bırakıyorum. Hamuru açacağım. Dinlenen hamuru tezgaha un serpip üzerine biraz daha un ilave edip açıyorum. Çok fazla un kullanmadan açacağım. Çok fazla un ile açarsanız lezzetli bir mantı elde etmezsiniz. Haşladığınız su haşlarken bulamaca dönüşür. Hamur sert olduğu için bastırarak hamuru açıyorum. Yoğurduğunuz hamur sert olduğu zaman çok fazla yumuşak olmayan bir hamur hazırladığınız zaman hem mantınız lezzetli olur hem kaynar suda erimez. Görüntüsünden hiçbir şey kaybetmez. Lezzetli bir hamur yersiniz. Yumuşak hamur suyun içerisinde yumuşar. Görüntüsü vıcık vıcık olur. İçerisindeki patates bile açılır. Çok az un daha serptim. Unu iyice elimle dağıttım. Oklavayı değiştirdim. Hamur büyüdü. Daha büyük bir oklava aldım. Hamuru incelttim. Bardakla şekil veriyorum. Çay bardağı kullandım. Bardağın ağız kısmına hafif un sürdüm. Keserken çok fazla beni zorlamasın diye. Arasındaki fazla hamurları da çıkarttım. Tekrardan açacağım bu gördüğünüz hamurları. Toparladım, kenara aldım. Çay kaşığı ile hazırladığım hamurun içlerine patatesli iç harçtan doldurdum. Bolca ekledim. Hamurlar büyük değil, çok büyük değil. İç harç içinde bol miktarda. Çok fazla un kullanmadığım için ve bekletmediğim için hemen kolaylıkla ağzını kapattım. Çok fazla un kullandığınızda ve hamuru tezgahta beklettiğiniz zaman kapatırken zorlanırsınız.
Bir kısmını hazırladım, haşlayacağım. Kaynayan suya bir miktar tuz ekledim. Sonra hazırladığım mantı hamurlarını ilave ettim. 8 dakika kadar haşlayacağım. Şu an suyun dibinde. Piştikçe yüzeyine çıkacak. Bakın, un kullanmadığım için açarken gayet suyu da berrak. Çok fazla un kullandığınızda haşlanan su bulamaç gibi beyazlaşır. 8 dakika pişirmiş olduğum suyun yüzeyine çıkan mantıları kaynayan sudan aldım. Tekrar ekledim. Aynı işlemi tüm mantılara uyguladım. 2 servis tabağı mantı çıktı. Hazırlamış olduğum ölçüden. Bize fazla yetti. Tavaya ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağı, yarım yemek kaşığı biber ve domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber ve kuru nane. 1 kepçe mantıyı haşladığım sudan ekledim. Üzerine dökeceğim sos hazır. Üç yemek kaşığı yoğurt, 1 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı tuz. Yoğurda tuzu ve sarımsağı karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum mantının üzerine ortasına yoğurdu döküyorum. Gördüğünüz tabak gibi 2 tabak mantı çıkıyor. Hazırladığım hamur ölçüsünden. Söylediğim gibi bize fazla yetti. Hazırlamış olduğum sosu da döküyorum. Patates mantısı hazır. Bugün sizlerle, umarım izlerken sıkılmadığınız bir tarifi paylaştım. Çok lezzetli oluyor, daha önce denemediyseniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.